Güneşin yükseldiği bir sabah, hava üstündeki uçuş eğitimi alanında bir genç pilot adayı heyecan ve kararlılıkla ileri doğru adımlar atıyordu. İçinde yanan bir ateşle yüksek hedeflere doğru ilerlerken, havacılık mühendisliği ve uçuş mekaniği konularında derinlemesine bilgi sahibi olmak için zorlu akademik derslere katılmak, uçağın sistemleri, uçuş prensipleri ve teknik özellikleri hakkında ince ayrıntılara vakıf olmak için saatlerce araştırma yapmak, spor salonunda geçirdiği saatlerde dayanıklılığını arttırmak ve vücudunu yüksek G kuvvetlerine hazırlaması gerekiyor. Zorlu görevlerin üstesinden gelebilmek için güçlü bir zihne ve duygusal dayanıklılığa sahip olmak gibi üstün meziyetleri de olmalı. Bir F-16 pilotu yüksek stres altında bile soğukkanlılığını korumak, hızlı düşünmek ve ani durumlarla başa çıkmak için gereken becerilere sahip olmak zorunda. Aynı zamanda iyi bir F-16 pilotu iletişimde de ustalaşmalıydı. Havadan havaya ve havadan yere iletişimde etkili olmalı, diğer ekiplerle ve komuta merkezleriyle işbirliği yapabilmeli. Hızlı, doğru bilgi aktarımı ve takım çalışması da şart. Ancak bugün sizlere bir F-16 pilotunda olması gerekenlerden bahsetmeyeceğim. Ukrayna'nın Rusya ile mücadele edebilmek için ABD ve Avrupa Birliği'nden talep ettiği F-16 sürecini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir ülke toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumak için savaş uçaklarına ihtiyaç duyar. Bu uçaklar hava sahasını kontrol etme, potansiyel tehditleri caydırma ve hava saldırılarına karşı savunma sağlama yetenekleriyle önemli bir rol oynar. 2022 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi küresel çapta devam ediyor. Rusya'nın planlarının gerçekleşmemesi, Putin'in FSB direktörü Narishkin'i kamuoyunda azarlaması ve benzeri gelişmeler bu savaşın planlanandan farklı bir yöne evrildiğini gösteriyor. Bu süreçte Rusya yedek personelini göreve çağırdı. Kısmi seferberlik ilan etti ve cephe hattında topyekün taarruz etmeyi denedi. Ancak başarılı olamadı. Rusya, her şeye rağmen Ukrayna topraklarının kısıtlı bir bölümünü hakimiyeti altına almış durumda. Burada Ukrayna'nın kurduğu savunma hattını ve devlet başkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Savaşın ilk gününden itibaren dijital iletişim araçlarını sonuna kadar kullanarak tüm kitlesel etkinliklere video bağlantı yöntemiyle ulaştı. Grammy ödül töreninden forumlara ve konferanslara kadar her platformda sesini duyurdu. Bu girişimler sayesinde birçok batılı ülke Ukrayna'ya füze platformundan askeri bota kadar kapsamlı bir ekipman desteği sağlıyor. Ukrayna artık MiG-29 veya Su-25, Su-27 yerine NATO'nun temel muharebe uçağı olan F-16 Fighting Falcon'ı talep ediyor. F-16'lardan kısaca bahsedelim. Günümüzde bu uçaklar düşük maliyet ve yüksek performans ürünü olarak lanse ediliyor. Üretim yılı 1970'lerin sonlarına dayanmasına rağmen günümüzde halen aktif bir şekilde kullanılan bir uçak. Belki binlercesi üretildi, yüzlercesi dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Ukrayna için tedarik edilecek F-16'ların ABD müttefiklerinin filolarında bulunan eski versiyonlar olması bekleniyor. Tabii bu uçaklar çok eskide olmayacaktır. F-16 sahibi her ülkenin farklı zamanlarda yaptıkları başarılı mühendislikler sonucunda farklı versiyonlarıyla tercih ediliyor. Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ların orta yaş güncellemelerinin yapılmış versiyonlarında olması da muhtemel. Aviyonik yani iletişim, navigasyon, çoklu sistemlerin görüntülenmesi yönetimi ve diğer işlevleri yerine getirmek için yüzlerce elektronik bileşenin yer aldığı alanda yapılan güncellenen F-16'lar olması bekleniyor. Bir pilotun F-16 eğitimini tamamlaması yaklaşık 3 ay sürüyor. Bu 3 aylık dönemin 2,5 ayı teorik eğitim süreci. Geri kalan süreç ise pratik dönem olarak adlandırılıyor. Bu 3 aylık eğitim uçağı kaldırmak, havada tutmak ve güvenli iniş periyotlarından oluşuyor. Savaş ve çatışma eğitim programları ise daha kompleks bir yapıda. Ancak yeni mezun bir pilotun uçak üstünde bir yıl boyunca sayısız sorti gerçekleştirmesi tavsiye ediliyor. Şu an savaş uçağından daha fazla pilota sahip olan Ukrayna Hava Kuvvetleri bunun eğitimini 2 aya sıkıştırabilmeyi umuyor. F-16'ların kalkış ve iniş yapabilmesi için uzun ve yıpranmamış pistler gerekiyor. Ama Ukrayna pistleri eski bir Sovyet ülkesi olması sebebiyle daha kısa ve yıpranmış halde. Bazı üslerin F-16'lara uygun olduğu biliniyor. Ancak bunlar da gelecekte Rusya için açık hedef olup Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen F-16'ların atıl kalmasına sebep olabilir. Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika bu sürecin liderlerinden. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra gazetecilere verdiği bir demeçte "Artık eğitim faaliyetlerinden en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olalım. O zaman geleceğin bizim için ne getireceğini göreceğiz," dedi. Bu açıklamayla eğitimin sürecinin hızlıca tamamlanarak F-16'ların Ukrayna'ya transferinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını anlayabiliriz.
Ek olarak Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak bu konuyla alakalı olarak Rusya'nın artan hava saldırılarına karşılık vermek için hayati öneme sahip demişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, F-16'lara ihtiyacımız var. Liderlerin bu konu hakkında çalışmasını görmek ve pilotlarımızın eğitimi için de çaba gösterilmesinden çok mutluyuz şeklinde konuştu. Norveç Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Holland, Ukrayna'ya F-16 vermenin bir sihirli denek olmadığını, Ukrayna'nın batı yapımı uçaklar ve karmaşık silah sistemlerini kullanma kapasitelerini geliştirmesinin zaman alacağını söylüyor. Peki süreç neden yavaş ilerliyor? Çok az ülkede F-16 fazlası var. Önemli eğitim ve lojistik gerekiyor. Ayrıca ABD ülkelere uçağı yeniden ihraç etme yetkisi vermek zorunda. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un danışmanı Yuri Sak, Hollanda'nın F-16'ları tedarik edecek ilk ülke olacağını açıkladı. Hollanda'nın 24 tane F-16 uçağı var ve bunları 2024'ün ortasına kadar kullanacağını, ancak bu tarihten sonra başka ülkelere gönderebileceğini duyurdu. Ancak ellerinde 18 tane kullanılmayan F-16 uçağı var. Bunlar başka ülkelere istenildiği zaman sevk edilebilecek pozisyonda. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın ellerinde 48 adet F-16 olmasına rağmen Sovyet dönemi ürünü olan MiG-26'ların haricinde başka bir ekipman vermeyeceklerini duyurdu. Bu konu hakkında Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, bu risk apaçıktır. Sağlanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerinin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi bu, cephedeki durumu kökten değiştiremez, dedi. Batılı ülkeler çatışmaya daha fazla dahil oluyor. Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girdiği basına yansıdı. Peskov konuyla alakalı, olanlar derin endişeler yarattı. Bu, Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Özel askeri operasyonlar da devam ediyor, dedi. Ukrayna'nın Türkiye'den de F-16 Fighting Falcon talebi oldu. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yaklaşık 235 adet F-16 mevcut. Bu uçaklar filolar halinde F-16 Block 30, 40, 50 ve 50 Plus savaş uçağı şeklinde. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti talebi var. Bu şartlar altında Türkiye'nin Ukrayna'ya doğrudan uçak transfer etmesi pek mümkün değil. Peki, Ukrayna'nın bu talebinin amacı sizce ne olabilir? Ukrayna, kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmek, bölgesel güvenliği sağlamak ve mevcut uçak filolarını modernize etmek için F-16 talep ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya Başbakanı Krišjānis Kariņš ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Bunun ne zaman, nasıl olacağı henüz kararlaştırılmadı. Aşama aşama gidilmesinin mantıklı olduğunu ve ilk olarak Ukraynalı pilotların eğitimiyle başlanması gerektiğini düşünüyor. Daha sonra savaşın nasıl evrildiğine bağlı olarak uçakların teslimatı ile ilgili nihai kararlar verilecek, diye konuştu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, 24 Nisan'daki basın toplantısı sırasında Joe Biden'ın Ukrayna pilotlarına F-16 kullanma eğitimi verilmesine onay verdiğini gazetecilerle paylaştı. Bu sürecin ABD topraklarında değil, Avrupa kıtasında gerçekleşmesi planlanıyor. Joe Biden G7 liderler toplantısından sonra Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından yürütülen süreçten memnuniyet duyduğunu ve destek olacaklarını açıklamıştı. Ancak bahsetmemiz gereken önemli bir nokta var. Joe Biden, 2023 yılının Şubat ayında ABC'den David Muir'e verdiği mülakatta Ukrayna'nın şu anda F-16'lara ihtiyacı olmadığını ve o gün için bu talebi reddettiğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Biden'ın kararını memnuniyetle karşıladı ve Twitter'da bu, göklerdeki ordumuzu büyük ölçüde güçlendirecek, dedi. Ayrıca Biden'ın Zelenski'den bu jetlerin Rusya topraklarında kullanılmayacağının garantisini aldığı konuşuluyor. O zaman neden F-16 talep ediliyor? Bu uçakların Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerine yapılması gündemde olan kurtarma operasyonlarında kullanılması için isteniyor olabilir. Şimdi bu gelişmelerin savaşın seyrine yapabileceği etkilere değinmek istiyorum. Savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna, Anonymous ve Cyber Partisans gibi hacker grupların desteğini aldı. Bu oluşumlarla birlikte Rusya'nın finans sektörüne, devlet televizyonlarına ve demiryolu ağlarına yönelik siber saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rus birliklerine karşı savaşmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını Ukrayna topraklarına kabul edeceklerine dair resmi bir açıklama yapmıştı. Bu durum, devlet dışı silahlı grupların başrolde olabileceği düşük yoğunluklu çatışmalara ortam hazırladı. Avrupa'daki aşırı sağ görüşlü ve radikal eğilimli bireyler Ukrayna'ya giderek çatışmalara katılma fırsatı buldu. Çatışma bölgelerine yaklaşık 20.000 kişinin geçtiği aktarılıyor.
Savaş ortamındaki neo-Nazi grupların varlığı basına yansıyor. Ukrayna'ya savaş uçağı vermek sahadaki durumda dramatik bir değişiklik de yaratmayabilir. Bu savaşta büyük bir uçak filosuna sahip Rusya bile göklerin tam olarak hakimi olamadı. Karada yer alan hava savunma sistemleri bunun önüne geçti. Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamak Batı'nın kısa vadeli önceliği. Hava kuvvetlerini geliştirmek ise uzun vadeli hedef. Bir içeriğimizin daha sonuna geliyoruz. Sözlerimi tamamlarken sizlerden küçük ama bizim için önemli bir ricam var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz daha fazla içerik görmek için GZT'ye abone olmayı unutmayın. Güneşin yükseldiği bir sabah, hava üstündeki uçuş eğitimi alanında bir genç pilot adayı heyecan ve kararlılıkla ileri doğru adımlar atıyordu. İçinde yanan bir ateşle yüksek hedeflere doğru ilerlerken, havacılık mühendisliği ve uçuş mekaniği konularında derin